Burak Doğan. Arkadaşlar merhabalar. Geçen bir anket düzenlemiştim. Paranormal varlıkların etkisi altında yaşayan abimizin yanındayım şu an. Derviş abimizin yanına geldim. Saat şu an sabah 5'e geliyor. 4.30 civarında. Abi öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Size ulaştım biliyorsun. Bu arada arkadaşlar yüzünü göstermek istemiyor ve o varlıkların da ismini almadan röportajımızı yapmak istiyor kendisi. Çünkü büyük sıkıntılar yaşamış ve rahatsız oluyor. O yüzden isimlerini anmadan inşallah yapacağız bu yayını. İnşallah. Maskemi şöyle geçireyim. Abi önce anlattığın kadarıyla ilk askerde Sara nöbetiyle başladığını söylemiştin. Hani istersen ilk nasıl oldu? Yani askerde nasıl başladı bu Sara nöbeti? İlk oradan bir girelim. Ondan sonra sorularla devam edelim. Askere gittiğimde orada birdenbire bir fenalaştım. Doktora gittim. Doktorlar herhangi bir şey bulamadılar. Askerde rahatsızlandım derken Sara nöbeti mi geçirdi? Sara nöbeti geçirdim. Tamam. Doktora götürdüler. Doktorda herhangi bir sorun bulamadı doktor. Bir açıklaması Çare yok. bulamadı. Öyle devam ediyor. Askerden geldim. Şu an 61 yaşındayım. Allah daha sağlıklı ömür versin. Teşekkür ediyorum. Durum vaziyet. Peki askerde ne sıklıkla geçirdin abi? Yani askerliğe etki edecek derecede mi yoksa örnek veriyorum her gün bir nöbet, bir atak, bir kriz geçiriyor muydun? Her gün değil. Şöyle söyleyeyim. Haftada bir aşağı yukarı haftada bir geçiriyorum. Bayılmaların oluyor. Evet. İlaç yazdılar mı? İlaç yazdılar fakat bir faydasını görmedim. Hiçbir faydası olmadı. Görmedim. Askerden geldikten sonra peki ne devam etti? Etti. Yine devam etti. Peki artarak mı devam etti yoksa hani buna eşlik eden farklı bir şeyler oldu mu? Hani örnek veriyorum Sara nöbeti geçiriyorsun. Bunun akabinde askerden geldin. İlerleyen dönemlerde daha farklı paranormal varlıkların kendini belli ettiğine dair herhangi bir ipucu sezdin mi kendinden? Hiç şüphelendin mi? 30 sene sonrasına kadar. Yani sana bunun sende böyle sıkıntı var diyen bir abiden bahsetmişti. Şimdi en son oraya da geleceğiz arkadaşlar. O ana kadar ilk ne zaman onlara dair bir şey hissettin? Yani askerden ne kadar süre sonra onları hissettin? Şöyle söyleyeyim. 61 yaşına kadar çektim bunu. Aşağı yukarı yani haftada bir, 15 günde bir, bazen bir ayda devamlı bu sıklıklarda oluyordu. Bayılmalar oluyor. Bayılmalar oluyordu. Bu sıklıklarda devam etti. Böyle devam ediyordu. Peki bayılma haricinde yine çözümü olmayan ya da sebebi belli olmayan herhangi bir hastalık teşhisi koydular mı? Yok. Herhangi bir teşhis koymadılar. Doktorlar çare bulamadı. Çok doktora gittim. Fakat herhangi bir sonuç alamadım. Ama sen sarasın dediler sana. Evet. Sen sarasın ama Evet. Sebebi yok. Sebebi yok. İlaçlarla kontrol altına Evet. alınamadı. Evet. Peki hocaya falan götürdüm aile. Hocaya gittim. Ne dediler abi? Hoca da okudu fakat ondan da pek Hocadan da bir etki göremedim. görmedim. Okudu ama bir etkisi olmadı. Evet. Bayılmaların devam etti. Devam etti. Peki onlara dair ilk yani yaşadığın olay bunlardır, bu varlıklardır dediğin olay var mı? İlk onların ne zaman hissettin? Ya da nasıl hissettin? Tabii öyle bir şeyler oldu. Bunun farkına vardım yani. Farkına vardım fakat yapamadım. Bir sonuca varamadım. Hani bende paranormal bir şeyler var dedin Var dedim. ama emin olamadın. Evet. Peki gördün mü onlara dair? Onların alemini diyeyim daha doğrusu. Onların alemine dair bugüne kadar 30 yıllık, 40 yıllık süreçte gördün mü? Gördüm. Bazı şeyleri tanık oldum ama kendime iş yapamadım. Yakıştıramadın mı, Yakıştıramadım, yediremedim. Fakat yani temas gibi değil yani öyle bir şeyler oldu. Peki aşıklar mıydı sana yoksa büyü yoluyla mı ya da neden musallat olduklarına dair bir bilgin var mı? İşte onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Fakat bir musallatlık yani musallat oldular. Tutamadım da. Zarar verdiler mi sana peki? Şöyle söyleyeyim. Pek zarar vermediler. Fakat rahat da bırakmadılar. Rahat da bırakmadı. Peki neye engel oldular en çok? Tüm şeylerime şöyle söyleyeyim. Yani hareketlerime, şeylerime engel oldu yani. Evlisin. Evet, evliyim. İlk ve tek evliliğin. Evet. Peki evliliğine dair herhangi bir sıkıntı evlilik öncesinde ya da evlilik hayatında yengeye bir sıkıntı yaşattılar mı? Yok. Sadece sen. Sadece ben. Çocuklara dair de hiçbir sıkıntı yok. Sadece senin. Sadece ben, evet.
Peki büyüklerden hani senin anne baba ya da onun öncesindekilerin yaşamış olduğu bir sıkıntı var mı? Yok. Sadece sen. Sadece ben. Sence ne olabilir abi sebebi? Bilemiyorum. Ne olduğunu ben de çözemedim. İbadetlerini yapan biri misin? Evet. Yaparım ibadet. Peki bu ibadetlerini bu musallat olaylarından sonra mı sıklaştırdın ya da hani kendini bildiğin bileli zaten ibadet eden biri misin? Evet. Aynen öyle. İbadet eden İbadet birisin. eden biriyim. İbadetlerine engel olmaya çalışıyorlar. Evet. Yani yapmanı istemiyorlar. Evet. Ama buna rağmen yapıyorsun. Tabii. Devam ediyorum. Fakat musallat oluyorlar yani. Devam. Peki abdest aldığında ya da namaz kıldığında ya da Kur'an okuduğunda ya da dinlediğinde herhangi bir vücudunda tepkime, rahatsız edilme, onlardan zarar görme gibi eylemler meydana geliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Namaz kılarken olmuyor. Daha sonra. Namazdan sonrası. Namazdan sonra. Yani böyle ibadetlerden daha sonra oluyor. İbadet sonrasında, Evet, esnasında evet, olmuyor. abdestliyken sorun yok, Yok, namaz yok, kılarken evet, sorun yok evet. ama namazı kıldıktan sonra Evet. rahatsızlık veriyorlar. Evet. Aynen. Peki ne diyorlar abi sana? Konuşuyorlar mı? Konuştular mı daha doğrusu? Ya da bir şey söylediler mi? Hani ne istediklerine dair bir fikrin var mı? Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir film yok. Fakat devamlı musallat oluyorlar yani. Rahat bırakmıyorlar. Rahat bırak. Peki alıştın mı adamlara? Yani 30 yıl az bir süreç Şöyle değil. söyleyeyim. 30 aşağı yukarı 30 40 yıl. 40 yıl olmuş. Evet. Aşağı yukarı alıştım artık. Değil mi? Alıştım artık yani. Peki nereye kadar devam edecek sence? Bu böyle ölene kadar sürecek mi? Bilmiyorum ne zaman biter. Peki sayılarına dair bir fikrin var mı? Sayılarına dair bir fikrim yok. Çünkü çeşitli böyle şey olarak gözüküyorlar. Hani böyle belli sabit şeyleri yok. Yok, farklı yok. süriyetlerde. Farklı suretlerde gözüküyorlar. Bir cinsiyet de yok. Cinsiyet de yok. Hani Değişik şekillerde. erkek ve kadın olarak da gelebiliyorlar. Değişik yani böyle çok değişik şekillerde gelebiliyor. Hani seninle evlenme istemeleri durumu falan da söz konusu değil. Yok, değil. Aşıklık bir durum yok. Yok. Büyü de yapılmamış. Yapılmamış. Fakat rahat bırakmıyorlar. Rahat bırakmayan, sebebi belli olmayan bir Evet. musallat vakası Aynen, diyelim. aynen. Ve doktorların, peki sarı nöbetlerin ne durumda abi şu an? Devam ediyor mu? Şu an pek o kadar kalmadı. Eskisi kadar kalmadı. Eskisi kadar kalmadı. O da camide bir arkadaş Sara geçirmiştim. Camide Sara geçti. Camide Sara geçirmiştim. Orada bir arkadaşın şeyi, yani beni tedavi mi etti diyeyim artık, okudum mu diyeyim. Ha, sen camide bayılıyorsun, Evet. bayıldığını görüyor camideki Evet, bir tanımadığın evet, biri. Evet, tanımadığım biri. Ne yapıyor sana bilmiyorsun gerçi bayıldığın Bilmiyorum, için. okuldu mu, şey mi yaptı bilmiyorum artık, yani bir tedavi nasıl bir şey uyguladıysa. Ondan sonra tedavi Sara nöbetlerimde o kadar kalmadı. Eskisi kadar yok. Eskisi kadar Ama kalmadı. musallat durumu devam ediyor. Evet, aynen öyle. Ailen biliyor mu abi, yenge ya da çocukların sendeki bu durumu? Ki biliyordur muhtemelen. Ya da nasıl karşılıyorlar? Korkuyorlar mı senden? Yok, onlar da alıştı. Onlar da artık yani böyle şeylere artık Ama hiçbiri görmedi, duymadı. Onları Yok, hiç zarar da hiç- görmediler. hiçbiri ne zararını gördü, ne onları gördü. Görmedi. Peki şunu düşünüyor musun? Zaman zaman sana şöyle bir vesvese veriyorlar mı? Acaba onlar işte bana yardımcı mı olmak istiyor ya da bana yardım etmek istiyorlar diye. O aleme yönelme isteği, arzusu doğuyor mu içinde? Ben o aleme yönelme isteğini hiçbir zaman duymadım. Yani yönelme isteğini duymadım. Merakın Kendim olmadı. çünkü ibadetimle düşkün olduğum için pek şey yapmadım yani. O Allah yöne kabul etsin. sağ ol, teşekkür ederim. Ama onların isimlerini de anmak istemiyorsun Evet, hiçbir zaman. aynen öyle. Aynen. İsimlerini anmak istedim. Abi. Sürekli mi seninleler yoksa günün ya da gecenin ya da belli günler, belli saatler ya belli bir zaman dilimi var mı? Yok, belli olmuyor. Ne zaman iş yaptıkları belli olmuyor. Böyle birdenbire çıkıyorlar. Genellikle abdestsiz olduğum zaman. Abdesti zaman yani namaz abdestin olmadığında Evet, genelde evet, geliyorlar. Evet. Ya sürekli de anladığım kadarıyla abdestli Aynen, gezmeye evet, çalışıyorsun. Evet, evet. Bir yönden bakarsan aslında ibadet olarak hani senin açından iyi de olabiliyor. Sonuçta hani namaza Tabii abdesti benim teşvik. devamlı aşağı yukarı ben şu an devamlı abdestli gezmeyi çağırıyorum ki yani güzel. musallat olmuyor. Peki sence abi onlar bir insanı öldürebilecek güçte mi? Onlar her istediğini yaptırabilecek güçte tahmin ediyorum. Yaptırabilecek güçte. Olduklarını tahmin ediyorum. Fakat şöyle söyleyeyim, abdestliyken pek yanaşamıyorlar. Abdestliyken gelemiyorlar Evet. diyorsun. Rahatsızlık da veremiyor. Göremiyorlar. Yani buradan
Abdestin önemini bir kez daha anlayabiliyoruz arkadaşlar. Peki abi onlardan yani ya da onların senden, insanlardan güçlü olduğunu düşünüyor musun? Ya da insanların mı onlardan güçlü olduğunu düşünüyorsun? Ben şöyle söyleyeyim, abdestli bir insan onlardan güçlü diyorum. Abdestli bir insan. Abdestli bir insan her zaman onlardan güçlü diyor. Hiç konuştun mu abi? Yani bir şey sordun mu? Bir şey sormadım. Sorma gereğini de şey yapmadım çünkü onlar devamlı konuşuyor. Sürekli bir şeyler söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Genelde ne söylüyorlar sık sık? Söyledikleri bir şey var mı? Ne diyeyim, ben bunları ben şey yapmak istemiyorum. Dile getirmek istemiyorsun. Tamam abi zorlamayayım. En son ne zaman gördün ya da konuştun mu diye hissettin? En son 3 gün önceydi galiba. 3-4 gün önce. 3-4 gün önce yok. Yani öyle sürekli 7-24 Yok. değil. Yok. Zaten abdestsizken geliyorlar. Evet, abdestsizken geliyorlar. Genellikle ben de abdestsiz gezmemeye dikkat ediyorum. Şu an devamlı abdestli geziyorum. Ne güzel. Allah Görmemek razı olsun. için. İnşallah da bundan sonra da yani görmemeyi de temenni ediyorum. Hiç böyle delirmenin eşiğine geldiğin oldu mu? Tabii bazen oluyordu. Fakat İlk zamanlar mı yoksa? ilk zamanlar. Ama gitgide alıştım yani. Peki sana hani gittiğin doktorlar arasında şizofreni teşhisi koyan oldu mu? Yo, SARA hastası olarak Sara dediler sana. SARA dediler. Ona da çözüm olmadı Yok, zaten. olmadı. Onu devamlı çekiyor. Allah yardımcın olsun abi ne diyelim buradan. Teşekkür ediyorum. İsimlerini de anmak istemiyoruz. Onların şerrinden önce Allah'a sığındık. Sonra da kendi tedbirimizi işte Yani alacağız. şöyle söyleyeyim, her insanın başına gelecek bir şey. Herkesin başına gelebilir. Başına gelecek bir şey. Ben şunu diyorum, herkes abdestsiz gezmesin, namazını kılsın. Namazını kılan insana pek yanaşamıyorlar. Namaz kılan ve abdestli olanlara pek Yanaşamıyorlar. İnşallah da kimseye yanaşmaz. inşallah. Yani kolay değil diyorsun bir musallat olayı. Aynen öyle. Kolay değil. Allah yani bu şeye musallat olanların yardımcısı olsun. Amin. Amin. Abicim çok fazla bu konuda hani şey yapmak istemiyorum seni. Sürekli soru sorup seni de sana da rahatsızlık vermek istemiyorum. Söylemek istediğin buradan hani insanlara bir şey varsa iletebiliriz. Yoksa da sohbetimizi böyle Ben abdestsiz gezmeyin diyorum. abdestsiz gezmeyin. Namazınızda olun diyorum. Siz bunları yaptıkça onlar da musallat olmayacaklar diye düşünüyorum. Değil mi? Abi çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın. Ben Rica de bu ederim. röportajı kabul ettin, kırmadın. Evet, bu saate kadar sizi bekledim. Bu saate kadar da ayrıca beni bekledin. Evet, sizi Hakkını bekledim. helal et. Helal olsun. Saat Fakat 5 oldu bu arada. ben sizi de seyrediyorum. Eyvallah Allah O razı yüzden olsun. kabul ettim. Yani Eyvallah. yoksa kolay kolay da kabul etmezdim. Eyvallah Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir röportaj yapalım dedik. Yaşanmışlıkları var 30 sene. Yani aklıma gelen soruları sordum. Çok fazla dillendirmek, kurcalamak da istemedim. Çünkü Derviş abimizin rahatsız olduğu ve onu da rahatsız etmemek açısından sorularımı da seçerek sordum. Yine sizin sormak istediğiniz, merak ettikleriniz varsa yorum kısmında belirtin. Hani bir başka musallat vakası yaşayan biriyle gidip röportaj yaptığımda kendisine sizin soracağınız soruları da sorabilirim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarken de tüm bildirimler seçeneğini açarsanız kanalımdaki tüm aktiviteler ana sayfanıza düşer. Görüşmek üzere. Burak Doğan